Bizim evimize operasyon yapıldı. Gidişatın da düzelmeyeceğini anlayınca Türkiye'den Yunanistan'a geçtik. Üniversiteyle beraber 14 yılım İstanbul'da geçti. Öğretmenliğimizi de oralarda yaptık. C1 kursum bittikten sonra da yine bulunduğum okulda çalışmaya başladım. Vekil öğretmen olarak. Şubat ayından beri de sınıf öğretmenliği yapıyorum. Benim hastaneye girince aklım başıma geldi. Evet, biz hastaneye geldik ama nasıl giriş yapacağız? Sen bu İncil'lere dokunuyorsun ya dedi. Senin için problem olur mu bu dedi. Anne deyip bana sarılıyor, yanıma geliyor. O günü anlatamam yani, böyle kalp krizinden ölebilirdim. Bir insanın hayatının değeri dokunduğu başka hayatlarla ölçülür. Almanya Dortmund'dan herkese merhaba. Bu hafta tutunanlar da Almanya'ya geldikten sonra öğretmenliğini yapmaya devam eden Ayşegül Yıldırım hanımefendi ile beraberiz. Hocam merhaba. Merhaba. Sınıfınızda artık Türkler değil Almanlar var. Ne hissediyorsunuz? Öğretmenliği ne kadar sevdiğimi bir kere daha anladım yani burada. Her milletten öğrenciye hitap ediyorsunuz. Bir de ilkokul çocukları çok sevimliler. Türkiye'de daha çok büyük yaş grubuyla çalıştığım için burada ilkokulla çalışmanın da ayrı bir heyecanı, ayrı bir güzelliği var. Onu görmüş oldum. Bunları konuşacağız daha ama önce sizi bir tanımak istiyoruz. Ayşegül Yıldırım kimdir? 1986 doğumlu, Çorum'un Karga ilçesinin Hacı Hamza beldesinin Obruk köyünde dünyaya gelmiş çiftçi bir babanın çocuğuyum. Halam ve dayım çocukları olmadığı için beni yanlarına alıp büyütmüşler. Evlatlık olarak aldılar. Zor olsa da vermek, o dönemin çiftçilikle geçinme şartları, aile ortamı vesaire düşündüğünüzde belki de bir nevi hayatının kurtuluşu olarak olabilir gibi de düşünerekten vermişler. Öyle bir kaderin sevki olmuş. 4 çocuklu bir ailenin çocuğuyum ama tek çocuk olarak büyüdüm. Diğer kardeşlerimin durumuna baktığımda belki bu şekilde okumak, meslek sahibi olmak gibi bir imkanım olmayabilirdi. Halamla dayımın yanında büyüdüm. Sağ olsunlar, onlar ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, bütün eğitim hayatlarımda desteklemiş oldu. Özellikle halam, annem diyorum çünkü annem yani. Annem rahmetli oldu benim 14 yıl önce. Hep şey derdi, bir öz evladım olsa bu kadar sevebilir miydim bilmiyorum derdi. Ben de onu o kadar gerçekten seviyordum. Çok emek verdi üzerimde. Hakkı çok büyük gerçekten. Bizim dönemimizde ilkokuldan sonra da sınavlara giriyorduk. Tabii öyle olunca o kısımda da bir hazırlık süreci oluyor. O süreçte dershaneye gittim. Sonra ortaokulda lise sınavları için hazırlık sürecinde yine bir yıl dershane sürecimiz oldu. Lisede yine bir yıl dershane sürecimiz oldu. O süreçte gerçekten tanıştığım her bir güzel insan hayatıma ayrı bir dokunuşta bulundu. Öğretmenlerim vardı ama öğretmenlerimin yanında gerçekten etkisi üzerimde çok büyük olan, edindiğim meslekte bana yol gösteren insanlar da oldu. Onların belki temsil ettikleri konuma, duruma bakarak evet ben de böyle birisi olmak istiyorum dediğim insanlar oldu. Tercihlerim üniversitede öğretmenlik üzerineydi. Gele gele benim 3. tercihim İstanbul Marmara Üniversitesi geldi. Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği. O gün evde büyük bir şok yaşandı. Çünkü İstanbul normalde ailemin bir kız çocuğunu o günün şartlarında okumak için göndermeye cesaret edebilecekleri bir şehir değil. Sonra yerleşme döneminde hep beraber geldik. Okullar açılmak üzere vesaire, böyle birçok arkadaş bir evde kalıyoruz. Belki 10-15 kişiyiz. Ertesi gün sabahladık. Mesela annemle alakalı unutamadığım bir anı var orada. Sabah kahvaltısı sağ olsun hani bize önce olan orada ablalar hazırlamışlar. Rahmetli anacığımın gözüne o gün orada olan ekmek az görünmüş. Kendi içinden geçirmiş. Şu kadarcık ekmek var, hangisine yetecek acaba? Kahvaltı sofrasından kalktık. O ekmek arttı. Sonra annem bunu başka bir yere gittiğimizde anlattı. Ya dedi, ben endişe ettim ama o ekmek yetti, orada ayrı bir bereket vardı diye. Ondan sonra da içleri rahat bir şekilde yerleştirdiler oraya. Benim gibi Anadolu'dan yeni gelmiş öğrencilerin olduğu bir grupla beraber kaldık. Sonra mezun olduk. Eşimle tanıştım. 2010 yılında evlendik. Üniversiteyle beraber 14 yılım İstanbul'da geçti. 3 yılı Kadıköy civarında, ondan sonra geriye kalan 11 yılı Kartal, Maltepe, Pendik, hep o coğrafyada geçti yani. Öğretmenliğimizi de oralarda yaptık. Ta ki 2018'in Mayıs ayında Türkiye'den ayrılmak durumunda kalana kadar. Neden ayrıldınız? 15 Temmuz süreciyle beraber başlamış gibi görünse de aslında ondan öncesinde de şimdi hakkımızda açılan davalara vesaire bakınca 2013 yılının Kasım ayında isimler verilmiş, dinlemeler başlatılmış telefonlarımıza. Ama 15 Temmuz'dan sonra da bir yaklaşık 20 gün sonra bizim evimize operasyon yapıldı. Ama biz evde değildik o süreçte. Küçük oğlum o dönem yaklaşık 1-1,5 yaş arasındaydı. Koluna çay döküldü, kolu yandı. Eşim o dönem İngilizce kursuna gidiyordu ama yanında telefon yok, ulaşabilecek durumda değilim. Eşimin kuzenine ulaştım. Dedim ki bize yakın oturuyordu. Acilen gelmen lazım. Çocuk yandı, hastaneye gitmemiz lazım. Kartal
Devlet Hastanesi yanık ünitesine gittik orada. Benim hastaneye girince aklım başıma geldi. Evet, biz hastaneye geldik ama nasıl giriş yapacağız? Adres istedi. Kayda alan kişi açık adres mi olması lazım? Çok açık olmasına gerek yok dedi. Sonra öyle sadece mahalle ismiyle bir adres verdim. Öyle giriş yaptım. 17 gün hastanede kaldık. Hapishane hayatı yaşamadım ama 17 gün hapishane hayatı gibi bir hayat yaşadık. Çocuğum çok küçük. Benden başkasının yanında kesinlikle durmuyor. Eşimin kuzeni diyor ki yenge ne yapacaksın? Hani senin araman var, nasıl yapalım? Yani ben kalayım başında. Çocuk bensiz bilmiyor ki. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Kaderde varsa, olacaksa olacak, çocuğumun yanında kalacağım. 17 gün kolunda serumlar takılıydı. Yani kolunu kıvırmaması gerekiyor. Çıkıp hareket etmek istiyor. O serum hortumuyla dolaştırmaya çalışıyorsunuz onu vesaire. Gerçekten hani o kısım çok sıkıntılıydı. 2018 Mayıs ayında biz Türkiye'den Yunanistan'a geçtik. Geçmek durumunda kaldık. Gidişatın da düzelmeyeceğini anlayınca aslında biz çıkmaya karar verdik. Eşimin arkadaşlarından birisi bu noktada hicret etme imkanı olup da hicret etmeyenler için de ayrı bir vebal var. Yani hani Allah'ın arzı geniş değil miydi denildiğinde bunun hesabını verebilir misiniz acaba demişti. O dönem böyle hani bir nebze daha yeni çıkışlar olduğu için hani biraz daha rahat geçilebilen bir dönemdi. Hepsi yüreğimizi gerçekten dağılıyor yani. Meriç'te boğulma hadiseleri, Ege Denizi'nde boğulma hadiseleri başarabilir miyiz çocuklarla falan derken en son çıkmaya karar verdik. Mayıs ayında Yunanistan'a geçtik. Geçtikten sonra Yunanistan'da hapishanede kalırken yanımızda Suat Yıldırım hocamızın küçük bir meali vardı, cep meali. Eşim oradan tefeil çekti. Tefeilin neticesinde çıkan ayet-i kerime Araf suresinde yer alan onlar nehrin karşı tarafına geçtikten sonra bizi zalim topluluktan, kavimden ayıran Allah'a hamdolsun dediler. Ayet-i kerimesi çıktı. Dedik ki evet zor olduğu tereddütlerimiz vardı fakat hani süreç kolay işledi. Karar verdikten sonra çok hızlı bir şekilde gelişti ve çok kolay bir şekilde gelişti. Elhamdülillah. Oradaki tefeilde o ayeti kerimede çıkınca böyle içimize ferah bir su serpildi. O ayeti kerimede o noktada bize bir ışık olmuştu. 3 ay gibi bir zaman diliminde orada kaldık. Yani bazen deniyor ya işte Yunan düşmandır. Ama Yunan'ın düşman olmadığını biz orada gerek geçtiğimizde orada nezarethanede yaşadığımız süreçte çocuklarla beraber oradaki Yunan polisinin bize davranışı gerçekten çok anlayışlılardı. Ev sahibimizin yani aylık kirayla alakalı konuşmaya gelirken elinde pastayla gelmesi, aslında Yunan halkının bize yıllardır anlatıldığı gibi düşman olmadığını, onların da Türkleri çok sevdiğini, kardeş gibi yaşandığını, yaşanabileceğini biz orada görmüş olduk yani. Bazen diyoruz ya hani bir yerde bulunmamızın kader planında bir sebebi var. Bir aile vardı, bölünerek geçmek durumunda kalmışlardı. Oradaki abi de 2 tane çocuğuyla, 2 büyük olan çocuğuyla geride kalmıştı. Çocuklardan bir tanesi hani özürlü, engelli bir çocuktu. Kurban Bayramı sabahı biz yine böyle bir şeyden döndük, bir hüsrandan döndük. Yine burada kaldık falan gibi böyle moral bozucu bir şeyle. Ertesi günü Kurban Bayramı, bayram kahvaltısı hazırladık. Beraber kaldığımız arkadaşlardan birisi dedi ki ya bu abiyi de çağırsak 2 çocuğuyla beraber olur mu? Dedim olur tabii ki çağıralım. Çağırdık, oturduk böyle. O kızcağız 1 ay olmuş annesi gideli. Finlandiya'ya gitmişti önden abla 2 tane küçük çocuğuyla beraber. O kızcağız geldi özellikle yanıma oturdu. Engelli dediğimiz kızcağız. Anne deyip bana sarılıyor, yanıma geliyor. Yani oradaki yaşadığım o duygusal durumu hiç unutamıyorum. Yani dedim ki bu çocuğun bugün bu bayram sabahı kahvaltısında az da olsa bir anne hissi hissetmesi gerekiyormuş. Belki de sadece bu çocuğun bu hissi için Allah beni burada bıraktı yani. Sonra o aile işte onlar farklı bir deneme yaptılar. Onlar geçtiler. Onlardan az önce biz geçtik. Bizim hemen arkamızdan onlar geçtiler. Köln'deki havaalanına indik. Orada bizden daha önce buraya gelmiş bir aile bizi karşıladı. Bir gece evlerinde misafir ettiler. Ertesi gün sabah erkenden biz yola koyulduk. Bochum'dan mülteci kampına iltica ettik. Kamp odası mesela belki 15 metrekare falan bir alandı. 4 metrekare bir halı elden ele devredilerek kamp ortamı içerisinde bize geldi, bizim odaya. Bizim odada da halı olunca bir gün bir aileyi odamıza kahvaltıya davet ediyorduk. Ertesi gün öbür aileyi kahvaltıya davet ediyorduk. Akşamları çayda buluşuyorduk odada. O 4 metrekare halı orada kamp ortamında gerçekten çok büyük hizmet etti yani. O halıyı ben hatıra olarak hala kullanıyorum. Sonrasında bu bulunduğumuz şehre geldik. Kurs serüvenimiz başladı. A1 sürecini bitirdikten sonra A2'nin başında şu anda çalıştığım okulda OGS kısmında yani öğleden sonraki çocuk bakım kısmı gibi diyebiliriz. Orada çalıştım. Yaklaşık 3 yıl, 3 ay kadar. Sonra A2, B1, B2, C1 bütün dil süreçlerimi aslında OGS ile beraber yaptım. C1 kursum bittikten sonra da yine bulunduğum okulda Vertretungslehrkraft olarak çalışmaya başladım. Yani vekil öğretmen olarak bizdeki tabirle. Şubat ayından beri de sınıf öğretmenliği yapıyorum. Şubat ayında sınıfı devraldığımda
veliler ben sınıfa devralmadan ön bir tanışma yapmak istediler benimle. O günü anlatamam yani, böyle kalp krizinden ölebilirim. Daha evvelinde defalarca çalıştığım halde hoş geldiniz demeyi unuttum. Kendimi tanıtırken inanılmaz heyecanlandım, elim ayağım titriyor, sesim titriyor konuşurken. O kısım gerçekten kötüydü bence. Sonrasında organizasyon, işte sınıfla alakalı düşüncelerim ne, nasıl bir takip yapmayı planlıyorum vesaire. Bu kısımla alakalı da böyle slide vesaire böyle bir şey hazırlamıştım, dokümanlarım vardı. Onları sundum, gösterdim velilere, tek tek açıkladım. Veli toplantısı bittiğinde hepsi çıkarken gerçekten güler yüzlü, bol şans dileyerek, iyi bir başlangıç dileyerek hepsi elimi sıkarak ayrıldılar. Veliler gittiğinde müdür hanım geldi, bana sarıldı, seninle gurur duydum dedi. Başta çok heyecanlıydın dedi ama dedi organizasyonla alakalı, takiple alakalı mevzuları anlattığında kendinden çok emindin dedi. Bu kısım beni çok etkiledi dedi. Bir ay geçti, ben sınıfı işte devraldım. Bir aylık bir sürecimiz geçti. Bir ay sonra 2 tane sınıf annemiz bütün veliler adına bir geri dönüt maili attılar bana. İçinde çok güzel şeyler yazdılar. Sınıfı çok güzel toparladınız, çocuklarla iletişiminiz çok güzel. En önemlisi çocuklar her gün eve çok mutlu geliyorlar. Bu şekilde bütün veliler adına bir geri dönüt maili attılar. Müdür hanım beni gördü. Hiçbir veliden, hiçbir öğretmene karşı bu şekilde olumlu bir geri dönüt biz görmedik dedi. Genelde hep şey olur, olumsuzluklar üzerine, hep şikayetler üzerine, hem okul idaresiyle hem öğretmenle bunun üzerine iletişim kurulur. Ama dedi yani hani velilerin bu şekilde bir dönüt yapması benim de şu an tüylerim diken diken oldu dedi yani. Ana dilim değil. Evet, muhakkak çocuklarla da konuşurken çok hata yapıyorum. Hatta bazen çocuklar da düzeltiyorlar. Ama gönül dili. Evet, onu görüyor çocuklar sizde, hal dili. İş ortamında Almanlarla ilişkiniz nasıl? Biz arkadaşlarla okulda sohbet ederken samimi olan arkadaşlara anlatıyoruz. Yani neden burada olduğumuzu, nasıl bir süreçten geçip geldiğimizi, yaşanılan mağduriyetleri anlattığımızda, sıkıntıları anlattığımızda diyorum ki mesela sadece ben değilim. Benim arkadaşlarım var şu an Türkiye'de, küçücük bebekleriyle hapishanedeler. Veya işte yaşlı insanlar hasta yatalak haliyle hapishanede tutuluyorlar. İlaçları verilmiyor, hücrelerde tutuluyorlar. Gerçekten işkence ediliyor bu insanlara. Bunları anlattığınızda hayretler içerisinde bakıyorlar. Onlar nazarında bakıldığında büyük travmalar atlatıyorsunuz. Ama şu anda gelmişsiniz, bu dili öğrenmişsiniz ve geçip bir Alman okulunda o ailelerin çocuklarına Almanca ders veriyorsunuz. Çoğunun söylediği, ben kesinlikle düşünemiyorum. Böyle bir şey düşünemiyorum. Yani kendimin böyle bir şey yaşayabileceğimi hayal edemiyorum. Buradaki öğretmen arkadaşlarımdan bazılarıyla bu Ramazan'da iftar yaptık, evime davet ettim. İkisi de aileli olarak geldiler. Gerçekten çok hoş bir sohbet oldu. Tabii sohbetin konusu bizim Almanya'ya gelişimizle alakalı olunca öğretmen arkadaşlarım bazıları biliyordu ama eşleri bilmiyordu mevzuyu. Hikayemizi merak ettiler, sonuna kadar dinlediler. Ertesi gün bu koridorda arkadaşla karşılaştık. Ben dün akşamdan beri kendime gelemedim dedi. Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsun? Bu çok travmatik bir olay. Nasıl ayakta durabiliyorsun? Psikolojik destek alıyor musun diye sordu. Dedim ki yani ayakta durmak zorundayım. Benim yaşadığım sıkıntıyı arkada yaşamaya devam eden insanlar var. O insanların sesini duyurabilmek için de benim bulunduğum konumun, durumun hakkını vermem gerekiyor. Sadece kendi nezdimden değil, her fırsatta konuyu bir şekilde dönüp dolaştırıp oraya getiriyorum. Yine Alman bir arkadaşla sohbet ederken böyle uzun uzun yaşadığımız bu süreçleri anlattık. Anlattım. Normalde ben bu insanı biraz daha daha mesafeli, daha soğukkanlı, böyle çok tokalaşma, sarılma vesaire böyle şeyleri olmaz. Benim nazarımda böyle birisiydi. Durdu, sen çok iyi birisin dedi, geldi sarıldı birden. Şu anda da mesela konuşurken de böyle dinlerken daha farklı dinliyor, daha empatik yaklaşıyor. Empati yetenekleri gerçekten birçok Alman'da, en azından benim karşılaştıklarımda çok yüksek. Sadece mağduriyetleri duyurmak da değil, insanlar sizin nezdinizde İslam'ı tanıyor. Sizin nezdinizde Türklere bakış açısı var. Sizin nezdinizde başörtüye bakış açısı var. Bunun ağırlığı, mesuliyeti çok daha farklı. Ben her gün okula giderken diyorum ki Allah'ım ne olur beni mahcup etme. Çünkü bizim temsil ettiğimiz bir şey var. Bir tarafı bu, diğer tarafı. İlkokulda tanıştığım bu güzel insanlardan buraya gelene kadar öğrendiğim bir gayeyi, hayal vardı yani. Ha bu da doğrudan insanlara evet ben gidip okulda İslam anlatmıyorum ama ben temsil ediyorum. İnsanlar bende temsili görüyor yani. Benim şahsımda da değil aslında. Benim gibi birçok yerde çalışan bütün arkadaşların şahsında yani. Baştan ayağa sizi kontrol ediyorlar.
konuşmanızdan, el kol hareketlerinizden, giyim kuşamınızdan, gülmenizden, ses tonunuzdan her şeyinize kadar analiz ediyorlar. Bu yaz tatilinde çok enteresan bir hadise yaşamıştım. Okulda bizim öğretmenler odasının arka tarafında materyal room dediğimiz böyle bir dersle alakalı materyallerin bulunduğu bir oda var. Kitapları, rafları düzenliyorum vesaire. Neyse bu kısma geldim. Burası bizim çocukların religion dediğimiz din dersleriyle alakalı çocuklar için İncil'lerin falan olduğu bir raf. Sandalyeye çıktım, burayı temizliyorum. İncil'leri falan kenara çektim, rafları siliyorum. O arada okul müdüremiz geldi. Ayşegül dedi, şimdi dedi hani sen bu İncil'lere dokunuyorsun ya dedi. Senin için problem olur mu bu dedi. Dedim ki neden olsun ki? Neden problem olsun? İncil'e biz de inanıyoruz. Hani kutsal kitap olarak kabul ediyoruz. Sen de Kur'an'a dokunabilirsin yani. Hani bunda bir abesiyet yok. Bu da bana şunu gösterdi. Yani İnsanlar gerçekten her şeyinizi inceliyorlar. Ben Ayşegül değilim bireysel olarak. Ben bir şeyi temsil ediyorum. Ben başörtümle, inanışımla ve milliyetimle Türk, Müslüman, kapalı bir bireyi temsil ediyorum. Aslında birey olarak bir toplumu temsil ediyorum. O yüzden diyorum Allah mahcup etmesin, Rabbim mahcup etmesin. Burada sadece şahsımızı temsil etmiyoruz. Ich habe Ayşegül im beruflichen Kontext kennengelernt und habe sie als sehr engagierte, zuverlässige und herzliche Person kennengelernt, die ja sich reindenkt und mit vollem Herz dabei ist. Sie hat uns auch zu sich nach Hause eingeladen zum Fastenbrechen mit 2 anderen Kollegen, gemeinsam mit unseren Familien, und es war auf jeden Fall ein sehr schöner Abend. Es war sehr lecker, es war auch sehr interessant, mal in andere Kulturen und Religionen ein bisschen näher herangeführt zu werden, mit gemeinsamen Gebet, mit einer Zahnmiete als Abschiedsgeschenk, was wir so gar nicht kannten. Das war richtig schön und ja, Ayşegül, ich finde, du machst das hier wirklich super. Also ich bewundere das, wie du dich hier reingefuchst hast, und wünsche dir weiterhin alles Gute. Liebe Grüße. Almanların empati yeteneği yüksek dediniz ama o kadar yüksek olmasına rağmen Türkiye'de bugün yaşananları anlamakta zorlanıyorlar. Demek ki Türkiye'de yaşananlar akıl almayacak şeyler. Evet, ben şunu söyleyebilirim arada. 28 Şubat sürecinin mağdurlarından biri olarak aynı zamanda bu süreci de yaşadım. Evet, yani iki süreci de görmüş biri olarak bu süreçte yaşanan bambaşka bir şey. Kimsenin aklı hafsalası almıyor. Yaşlı, kadın, çocuk demeden, hasta, engelli demeden bu kadar ciddi boyutlara ulaşabileceğini kimse tahmin edemezdi. Ya biz bile bunu anlayamıyorken zaten onların anlayabilmesi de kolay değil gerçekten. Türkiye'ye bir şeyi götürme imkanınız olsaydı Almanya'nın neyini götürürdünüz? Müslüman, elinden, dilinden, belinden, yani kendinden emin olunan kişidir diyoruz. İşte bu insanlar aslında bu özellikleri yaşıyorlar. Güvenilir insanlar ve sizin sözünüz onların karşısında bir senet gibi. Bu beni çok etkilemişti mesela. Bazı şeyler oluyor. Diyorsunuz ki yazılı vermeli miyim? Hayır diyor, sözlü ifade etmen yeterli, ben sana güveniyorum. Bir dönem buradaki çiftliklerden süt almaya gidiyorduk. Süt aldığınız yerin başında kasada duran birisi yok. Sütünüzü dolduruyorsunuz. Kaç euroysa sütün tutarı, oraya kendiniz kutunun içine miktarı bırakıyorsunuz, gidiyorsunuz mesela. Bu bir güven yani. Farklı bir şey. Öyle olunca diyorum ki evet, Türkiye'ye bir şey götürmem gerekseydi gerçekten bu insanların Müslümanca yaşayışlarını, Müslümanca ahlaklarını götürmek isterdim. Göçün size öğretmiş olduğu en değerli şey ne oldu? Aktif sabrın ne demek olduğunu öğrendim göçle beraber. İnsan eğer bir şeyleri yapmak için bir şeylerin yoluna girmesini beklerse hayattan çok şey kaybediyor. Bir insanın hayatının değeri dokunduğu başka hayatlarla ölçülür. Beni kendi adıma motive eden şey buydu. Başka hayatlara dokunabilmek. Başka hayatlara dokunabilmek de önce kendinize dokunup kendinizi canlı tutmaktan geçiyor. Biz buraya taşındığımızda en alt katta karı koca bir aile oturuyorlardı. Yaşlı bir teyzeyle amca. Bizim de teyzeyle diyaloglarımız çok iyiydi. Eşi vefat edince merkezi olmayan bir yere taşınmak durumunda kaldı. En son ayrılacağı gün vedalaşırken öyle sıkı sarıldı, ağlayarak dedi ki ben bir daha böyle komşular bir yerde bulabilir miyim bilmiyorum dedi. Sizinle komşuluğum çok farklıydı dedi. Sonrasında oraya, yine aynı daireye başka bir teyze geldi. İlk böyle hoş geldine baklava götürdüm ben. Çok şaşırdı. Sonra kendisi ertesi günü dolu bir tabakla kapımıza geldi. Sonra ben ona bir şeyler verdim. O bir şeyler getirdi derken böyle bir muhabbet oluştu. Bir gün yine aşağıda kapısını çaldım bir şey için. Konuşuyoruz. Uzun bir süre, yani yarım saat 40 dakika ayakta sohbet ettik. Biz her karşılaştığımızda anlatıyor.
dinlesem 1 saat anlatır. Gerçekten dinliyorum. Yarısını anlıyorum, belki yarısını anlamıyorum, yarısına cevap vermeye çalışıyorum. O dinlemek ona çok iyi gelmiş. Kendisinin ateist olduğunu, inanmadığını söyledi. Ama dedi, ben sana bir şey söylemek istiyorum dedi. Ben buraya taşındığımda dedi, çok ağır depresyondaydım dedi. Şu an kendimi daha iyi hissediyorum ve bunda sizin payınız da büyük dedi. Güzel bir sohbet oldu ama sohbetin sonuna da geldik. Son olarak ne demek istersiniz? Sevki ilahi ile biz bir yerlere geldik, getirildik. Geldiğimiz yerlerde de kendimizi geliştirerek, asimile olmadan entegre olarak bulunduğumuz ortama insanlara faydalı olmaya devam etmek, aktif çalışarak, aktif sabır içerisinde bulunarak bulunduğumuz topluma da faydalı olmaya devam etmek lazım diye düşünüyorum. Bu insanlar bize kucaklarını açtılar, elimizden tuttular. Şimdi vefa zamanı bizde diye düşünüyorum.